Wasp 30 dakikada öğrenebileceğiniz iddiasıyla yola çıkmış bir yazılım dili. Bundan bahsedeceğiz hızlıca. Öncelikle kendimden hızlıca bahsedeyim. Ben Emre Yılmaz. Deli Rehberi lakabıyla her yerde, Twitter, Instagram, Facebook vesaire sosyal medyalarda bana ulaşabilirsiniz. E, Yazılımcıyım. PHP, Haskell, Node.js, JavaScript, Go, Python gibi dillerle uygulamalar geliştirdim. Şu anda aktif olarak PHP ve Haskell ile uygulama geliştiriyorum. DevOps alanında da Linux kullanıcısıyım zaten. AWS ve Docker üzerinde uzmanlaştım. Ayrıca Nix diliyle de DevOps sistem programlama yapıyorum. Ve ben de VTK İzmir 2014 Ankara PHP, Dev İzmir, Haskell Türkiye, Ayven Yazılımcı Ağı gibi topluluklar ve etkinlikler kurdum. Onlarla uğraşıyorum. Ayrıca kendi şirketim olan Workhouse'da yazılım danışmanlığı veriyorum. RS Biyoteknoloji ile ortaklığım bulunuyor. Bilinme üzerinde içerik üretiyorum. Aynı zamanda ortaklığım bulunuyor. Bilim kutusu ürününü geliştirdik Elçin'le beraber. Ve şu anda elektrohouse.com adında bir e-ticaret platformunu yönetiyoruz. Farklı planlarımız var bununla alakalı. WASP'a dönecek olursak. WASP Full Stack Web Development Domain Specific Language, yani bir dil. Yani bir web uygulaması geliştirmek için ihtiyacınız olan her şeyi, backend, frontend, database, bunun her şeyini bir arada toplamış bir alana özel dil diyebiliyoruz buna. WASP Haskell ile geliştirilmiş bir yazılım dili ve çok hızlı bir şekilde web uygulamaları geliştirmenizi sağlıyor. WASP Compiler, sağ tarafta gördüğünüz gibi bir .wasp uzantılı dosyaları yazıyorsunuz. Bu WASP Compiler'a gidiyor. Aynı zamanda JavaScript ve JSX dosyalarını da alıyor. Ve bunları Node.js, React ve Docker kodlarına çeviriyor. Frontend tarafında React, SX ve benzeri teknolojileri kullanıyor. Bunlara çeviriyor ve çok temiz bir şekilde çeviriyor. Yani generate ettiği kodlar daha sonrasında alınıp üzerinde geliştirmeye devam edilebilir kodlar oluyor. Backend tarafında Node.js ve Prisma ORM kullanıyor. Prisma ORM ile MySQL, PostgreSQL, SQLite fark etmez herhangi bir database'e bağlantı yapabiliyorsunuz. Node.js kodları da, generate ettiği Node.js kodları da gayet düzenlenebilir oluyor. Deployment için de Docker image'ını build ediyor ve uygulamanıza özel bir Docker image veriyor. Bu Docker image'ı container'la beraber aslında Fly.io, AWS, Google vesaire istediğiniz her yere bunu deploy edebiliyorsunuz. Açık kaynaklı bir yazılım dili. TypeScript'te arkasını yaslıyor. Bu yüzden TypeSafe yani tip destekli bir yazılım dili ve full stack olarak çalışıyor. Hem backend hem frontend hem database kısmını yönetebiliyorsunuz. Ve bunu yaparken de her şey kontrolünüz altında kalıyor. Yani söz gelimi Wix benzeri bir araçla yaptığınız bir HTML çoğu zaman okunamaz haldedir ya. Yani alıp onu okudu tekrar düzenleyemezsiniz. Çok komplekstir, gereksiz karmaşıktır. Wasp'ta böyle bir durum yok. Wasp bile build edilmiş bir application tamamen Wasp'tan hariç de çalışabiliyor. Yani alıp artık ben bunu React ve Node.js olarak backend frontend ayrıca geliştirip devam edeceğim derseniz bunu size sağlıyor. Çünkü generate ettiği kodlar çok temiz olarak çıkıyor. DSL dedik, alana özelleşmiş bir dil. Bu normal yazılım dilleri gibi düşünmemeniz gerekiyor. Birazdan göstereceğim. Konfigürasyon diline daha çok benziyor ve web uygulamanızı oluşturmanızı sağlayan bir dil yapısı var. Tek bir amaç için özelleşmiş durumda. O da modern web uygulamaları geliştirmek. 10 kat daha az kodla, daha az alana özel frontend, backend, database, alana özel bilgiyle daha çok şey yapabilmenizi sağlıyor. Yani frontendçisinizdir, JavaScript biliyorsunuzdur ve backend uygulamaları geliştirmek istiyorsunuzdur. O zaman sizin ayrıca gidip Node.js, Prisma vesaire öğrenmenize gerek kalmadan hızlıca uygulama geliştirmenizi sağlıyor ya da backend ile uğraşmanıza gerek kalmadan bunu yapıyor. Statik web sitesi yapmak için değil, web uygulaması yapmak için. Yani bunu tek sayfalık web siteleri yapmak için, sayfa generate etmek için kullanmak çok mantıklı değil. No code uygulaması değil bu. Yani hiç kodlama yapmadan uygulama geliştireceğim gibi bir şey yok. Zaten bir yazılım dili. Ve hepsi bir arada bir şey değil, yani silver bullet değil. Bütün web sorununu çözmüyor. Hatta şu anda zaten beta aşamada olduğu için çok fazla da eksiği de olabilir bazı alanlar için. Ama tamam bile olsa her sorunun çözümü hiçbir zaman tek bir araç uygulama değil olmuyor. Bu da değil haliyle. En iyi olarak full stack web uygulamaları yapmanızı sağlıyor, hızlı geliştirme yapmanızı sağlıyor ve modern development stack ile, yani modern uygulama geliştirme ortamı ile uyumlu
olması, onunla hareket etmesi, React gibi, Node.js gibi. Çok basit adımları var. Önce projeyi oluşturuyorsunuz. Sonra uygulamanızın URL'lerini, sayfalarını oluşturuyorsunuz, ayarlıyorsunuz. Database'inizi oluşturuyorsunuz, ayarlıyorsunuz, yetkilendirmeyi ekliyorsunuz ve uygulamanız ayakta oluyor. Uygulamayı oluşturmak için curl ile kendi web sitesinde de görebileceğiniz gibi Wasplank üzerindeki installer'ı indiriyorsunuz, kuruyorsunuz. Yani bu curl komutu Mac'te ve Linux'ta tek seferde çalışıyor. Windows'ta da VSL'di sanırım. Windows Subsystem Linux tarzı bir şey var. Onunla VSL yüklüyse Windows'unuzda yine aynı şekilde çalışacaktır. Uygulama kurulduktan sonra Wasp New uygulama adı şeklinde yazıyorsunuz. O uygulamanın boilerplate'ini, yapısını oluşturuyor size. Sonra uygulama içerisine giriyorsunuz ve Wasp Start diyorsunuz. Uygulamanın development ortamı açılmış oluyor. Wasp New dediğinizde sizin elinizde böyle bir klasör yapısı geliyor. İçerisinde main Wasp var. Bu main Wasp dosyası içerisine biz bütün Wasp kodumuzu yazıyoruz. Wasp kodunu şu anda uygulamanın başka hiçbir tarafında yazmıyoruz. SRC klasörü içerisinde client ve server ayrımı yapılan kodlar var. Örneğin React kodlarımızı, JSX dosyalarımızı, CSS'leri veya başka dosyalarımızı client klasörü içerisinde tutuyoruz. Sunucu tarafındaki backend'e özel kodlar yazmışsak bunları server tarafında tutuyoruz. Shared kısmında da JavaScript kodlarını tutuyoruz ama hem frontend'de hem backend'de kullanılabilecek JavaScript kodlarını tutuyoruz. Basit işlemler ya da kompleks işlemler her neyse. Wasp uygulaması buna benziyor. Hızlıca bundan bahsedeyim. App diye tanımını yazıyorsunuz. Birinci satırda olduğu gibi. To the app bizim uygulamamız. Ve uygulamanın versiyonunu yazıyoruz. Kullandığımız Wasp uygulamasının versiyonu. Wasp version 0.10 şu anda bu versiyonda. Ve aşağıya doğru Wasp dokümanında da belirtildiği gibi uygulamanın temel konfigürasyonlarını veriyoruz. Örneğin title dediğimizde birazdan çok daha detaylı uygulama konfigürasyonlarına gireceğiz. Title dediğimiz şey uygulamanın tarayıcıda başlık kısmı, yani tarayıcının tabun üstünde görünen metnin kısmı, HTML'deki head title içerisinde bulunan kısmı buradan direkt ayarlıyorsunuz gibi. HTML kısmına girmiyorsunuz en basitinden. Root'ları ayarlamak için root keyword'ünü kullanıyoruz bu dilde ve bir isim veriyoruz. O isme de path ve gideceği sayfa, yani URL'yi ve o URL'nin karşılığında geleceği sayfayı veriyoruz. Yine bunun da detaylı dokümantasyonundan bahsedeceğiz. Page kısmında da o sayfaya geldiğinde o sayfada karşılaşacağı komponent nedir? Frontend'den neyi çekecek şeklinde bir ayarı var şu anda. Komponent deyip direkt JavaScript'miş gibi JSX dosyasındaki komponenti inject edebiliyoruz buraya. Bu da inject ettiğimiz dosya oluyor. Düz React dosyası. İçerisinde bir fonksiyon var. Sayfayı oluşturuyor ve web sitemiz hazır oluyor. Hızlıca bu kısımları atlıyorum. Detaylarına geleceğim. Main Wasp kısmı içerisinde ayrıca entity'lerimizi, yani database ile alakalı tablolarımızı vesaire oluşturuyoruz. Bunun için Prisma denen Node.js dünyasında bilinen, kullanılan bir standart takıyoruz. Prisma ORM standardında tanımlarımızı yapıyoruz. İşte ID integer olacak, default'u auto increment olacak vesaire vesaire diye type'larıyla belirtip Prisma şeklinde bunları yazıyoruz. Entity'lerimizi ekledikten sonra wasp db migrate dev komutunu çalıştırıp database'e bu değişiklikleri yazıyoruz. Ayrıca gömülü bir tane de PHP MyAdmin benzeri hangi database'i kullanırsanız kullanın içerisinde tarama ve düzenleme yapabileceğiniz bir stüdyosu bulunuyor ve Wasp DB Studio dediğinizde o uygulamayı açabiliyorsunuz. Onu da açıp göstereceğiz. Backend tarafında kullandığımız tanımlar için yine ayarlar için yine main Wasp dosyasının içerisine query'ler tanımlayabiliyoruz. Bu query'ler örneğin veri tabanından bir şey çekmek için kullanacağımız query'ler oluyor. Otomatik olarak gidip queries dosyasını yüklüyor. Örneğin getTask diye bir tane fonksiyon var. Bunu şeyin içerisinde React dosyalarımızda, backend'de, frontend'de nerede kullanmak istiyorsak sadece getTask deyip kullanabilmemizi sağlayan bir yapı oluşturuyor bu. Ve sintaksı da bu şekilde fonksiyonu buradan yükle. Bu fonksiyona parametre olarak da şu entity'yi ver. Bu entity de Prisma objesi olarak geliyor. Detaylarını aşağıda görüyorsunuz. SRC server içerisine queries.js diye bir şey koyuyoruz. Bunun içerisinden sadece bir tane fonksiyon export ediyoruz. Bu fonksiyonda iki parametre alıyor. Birisi arguments, birisi context. Arguments kısmında örneğin ID'ye bakıp bir dosya çekmek istediğimizde kullanıyoruz. İşte slug gelecekse onu kullanıyoruz vesaire. Context kısmında ise, context entities kısmında ise yukarıdaki main Wasp dosyamızda yazarken, get task query'sini yazarken atadığımız
bütün entity'leri bulabiliyoruz. Task entity burada verilmiş. Testler içerisinde ki her şeyi getir gibi bir query yazmış oluyoruz. Bayağı birer ikişer satır ekleyerek uygulamayı geliştiriyor şu anda. Ve main page içerisinde de bunu kullanıyoruz. Yani JSX frontend'imizde bunu kullanıyoruz. Nasıl kullanıyoruz? Yukarıda birinci satırda hemen diyoruz ki get task diye bir query'm var benim. Bu da queries get task içerisinde ama Wasp'in generate ettiği dosya olduğunu belirtiyoruz. Sonrasında aşağıda 5. satırda göreceğiniz gibi use query deyip o query'nin çalıştırılıp sonucunun getirilmesini sağlıyoruz. Bize bütün to-do listesindeki içerikleri getirmiş oluyor. Tasks diye bir tane değişkeni atamış oluyor. Bunları aşağıda yine standart React'te değişkenleri nasıl kullanıyorsak, JavaScript'te bunları nasıl map ediyorsak, nasıl içerisinde işlemler yapıyorsak aynı şekilde işlemlerimizi yapıyoruz. Buradaki tüm kod tamamen düz JSX kodu, JavaScript React JSX kodu. Bunları bu şekilde direkt yazabiliyoruz, direkt kullanabiliyoruz ve veri tabanından veri çekmiş olduk. Hiçbir şey yapmadık. Sadece queries.js dosyası içerisine bir satır ekledik ve main wasp içerisine gerekli konfigürasyonları yaptık ve artık görev listesi, task listesi oluşmuş oldu. Insert işlemleri için yani veri tabanına bir şey yapmak, değişiklik yapmak için de action denen terimleri kullanıyoruz. Bu action da yine queries gibi çalışıyor. İçerisine yine fonksiyonunu belirtiyoruz. Bu yine actions.js içerisinde düz Prisma fonksiyonu olarak giriyor. Biz create task fonksiyonuna argüman olarak vereceğimiz parametrelerin hepsini gidip bu fonksiyonu çalıştıracağını söylüyoruz. Bunu JavaScript olarak daha sonra generate ediyor bu fonksiyonları birleştirerek. Kullanımı da şu şekilde. Sol tarafta görüyorsunuz işte şeyler var. Sol ve sağ aynı dosya. Main page JSX dosyası. New task form'u oluşturmuş şu yukarıda. New task form'u görüyorsunuz. O new task form da sağ taraftaki ekranda görünüyor. New task form yeni bir input koyup o input'a bir şey eklenip enter'a basıldığında veri tabanına ekleme yapması gerekiyor. Burası da komple JavaScript JSX yani frontend işi aslında. Sadece biz create task action'ını import ediyoruz burada. Handle submit kısmında da sadece bu fonksiyonu kullanıyoruz ve argümanları veriyoruz. İşte frontend'den gelen bu argümanları buna gönder şeklinde. Bunu hem frontend'de bu fonksiyonu kullanabiliyoruz hem backend'de bu fonksiyonu kullanabiliyoruz. Sadece bir tane wasp tanımı yaparak yapabiliyoruz bunu. Aynı şekilde update için de benzer bir yapı var. Yine Prisma ORM'i kullanarak frontend'den aldığımız şeyleri JavaScript'te gönderiyoruz. Çok özür dilerim. Frontend'den aldığımız şeyleri backend'e gönderiyoruz. Bunların endpoint'leri kendi ayarlanıyor. Bütün authentication'ı kendi ayarlanıyor. Her şeyi kendi ayarlanıyor. Bunları parça parça küçük küçük hazırlayarak biz aslında tam kontrol sağlayabileceğimiz ve çok az işlem yaptığımız bir uygulama geliştirmiş oluyoruz. Yani biz burada herhangi bir Ajax operasyonu yapmıyoruz. Herhangi bir endpoint konfigürasyonu yapmıyoruz. Herhangi bir security check yapmıyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz burada. Bunu tamamen Wasp'ın kendisi hallediyor. Biz sadece query'yi oluşturuyoruz. Query'nin yapacağı işlemi oluşturuyoruz. Update task'i de bu şekilde oluşturup main page'de yine aynı şekilde kullanıyoruz. Örneğin 9. satırda göreceğiniz şekilde kullanılıyor. Yani checkbox'a tıklandığı anda on change'de 23. satırda göreceğiniz gibi checkbox'a tıklanıp tamamlandı olarak seçildiği anda bu gidip update task fonksiyonunu çalıştırıyor. Bu fonksiyon endpoint'ini kendisi biliyor. Alacağı parametreleri nasıl enkode edeceğini, dekode edeceğini, her şeyini kendi biliyor. Hiçbir şeyine karışmıyoruz. O iletişimine karışmıyoruz. Backend ile frontend'in iletişiminin arasına kesinlikle girmemize gerek kalmıyor bu durumda. User entity oluşturuyoruz. Burada authentication kısmına geçeceğiz hızlıca. Authentication kısmında yine dediğim gibi main wasp içerisinde şey ekliyoruz. Bir tane entity ekliyoruz. Username, password ve ID'si bulunan bir tane user entity'si ekliyoruz. Bunu db migrate deyip wasp db migrate dev deyip veri tabanına merge ediyoruz. Wasp dosyasında yine bir main wasp dosyamızda to the application'ı konfigüre ettiğimiz yerde 7. satırda göreceğiniz gibi out diye bir tane keyword'ümüz var. Onu kullanarak authentication sistemini konfigüre edebiliyoruz. Kullanacağımız tabloyu aslında belirttiğimiz user entity adında bir keyword'ümüz var ve metot kısmında da hangi yöntemlerle girişe izin vereceğiz. Username and password dersek kullanıcı adı şifre girişine, e-mail and password dersek e-mail ve şifre girişine, Google dersek Google'ın authentication'ına, GitHub için aynı şekilde third party authentication'larda bu halihazırda sistemde var. Bunları direkt sadece konfigüre ederek access token'larını ayarlayarak verebiliyorsunuz. Ayrıca diğer konfigürasyonlarını yapabiliyorsunuz. Örneğin 15. satırda görüleceği gibi
on out failed redirect to ayarını verip herhangi bir sorunda nereye yönlendireceğim, giriş yaptıktan sonra nereye yönlendireceğim vesaire şeklinde route'ları belirleyebiliyorsunuz ve ekstra güvenlik konfigürasyonları da yine dokümanda detaylıca belirtildiği gibi ayarlayabiliyorsunuz. Biz hızlıca sign up ve login sayfalarını yapmak istersek main wasp'ta sadece sign up route şu URL'ye gelecek, şu dosyayı import edecek ve gösterecek diyerek yine ayarımızı yapıyoruz ve sign up page JSX dosyamızı client klasöründe oluşturup bir şey olarak JSX aslında React komponenti olarak yazıyoruz sayfamızı ve bitiyor. Sign up sayfamız yani üye kayıt sayfamız hazır olmuş oluyor. Login sayfamızda aynı şekilde route'unu belirliyoruz. Bu route'a gidecek olan komponenti belirliyoruz ve o komponenti oluşturuyoruz JSX olarak. Login formu, logout action'ları, password reset formları, action'ları vesaire. Gereken login için gereken tüm formlar ve tüm logic hazır olarak bulunuyor. Sadece buna benzer şekilde kendi formunuza eklemek istedikleriniz varsa ekleyip işte aşağıya ben I don't have an account yet gibi bir link eklemişim mesela login formunun altına. İşte kendi layoutunuzla bunu sarabiliyorsunuz vesaire. Bir konfigüre edip sayfanızı hazırlamış oluyorsunuz. Burada daha sonra artık login user entity'mizi oluşturduk. Login logout page sayfalarımızı koyduk. 3-5 satırlık kodlarla. Hemen sonrasında bu authentication'ı nerede kullanacağız? Sayfamıza ayırıyorduk ki root verdikten sonra bir page deyip komponenti veriyorduk. Orada out required diye bir parametre var, bir keyword var. Onu kullanarak bu sayfaya sadece login olan kullanıcı girsin. Bu sayfaya sadece admin olan kullanıcı girsin vesaire şeklinde role based ilerleyebiliyoruz. Bu restrictions and getting user kısmında dediğim gibi user sistemimizi yaptık. Authentication sistemi, user entity'mizi hazırladık. Daha sonra login logout page'lerimizi, sign up page'lerimizi hazırladık ve route'umuzu ayarladığımız şuradan kaçıncı 23. slayttayım büyük ihtimalle şurada bir yerde bir saniye. Şu entity'mizde user entity'mizde hazırlamıştık bunu zaten ve şurada sign up page'de gördüğünüz gibi login page'de, sign up page'de gördüğünüz gibi route'u veriyoruz, page'i veriyoruz, komponenti veriyoruz. Aynı şey main page için de yapmıştık en başta. Auth kısmını koyduğunuz zaman o sayfa artık giriş yapılması zorunlu bir sayfa haline geliyor. Ve ilk argüman olarak da user objesini alıyor. Bu kullanıcının adı, rolü vesaire gibi bilgileri veri tabanından otomatik çekip sayfaya inject ediyor. Ve user sistemiyle alakalı hiçbir şey uğraşmamış oluyorsunuz. Aynı zamanda Prisma'nın gücünden gelen bir ilişkilendirme sistemi var. Yani Prisma ORM kullandığımız için örneğin şurada 6. satırda kullanıcıya task diye bir kısım ekleyip bu kullanıcının oluşturduğu task'leri kendisine bağlayabiliyoruz veri tabanında. 13. satırda da user'ı task'e bağlayıp aynı şekilde relation konfigürasyonu belirtebiliyoruz. Burası da tamamen Prisma konfigürasyonu aslında WASP dosyası içerisinde bulunmasına rağmen şu PSL'ler arasında bulunan şeyleri Prisma'nın dokümanına bakıp şuymuş bu buymuş diye direkt ekleyebiliyorsunuz hiç sorun yaşamadan. Bu ilişkiyi tanımladıktan sonra yine DB migrate yapmayı unutmuyoruz tabii ki. Sonra sunucu tarafında endpointlerim yani aslında endpoint değil de get task demiştik. Create task, update task diye query'lerimizi ve action'larımızı oluşturmuştuk. Bunları da yine kullanıcılar için kullanılabilir olacak hale getirebiliyorsunuz. Bunu da yapmak için context içerisinde entity geldiği gibi user object de geliyor. Bunu kontrol ederek örneğin queries içerisinde 4. satırda if context user yoksa işte direkt hata ver. Buraya access denied dön falan gibi ayarları yapabiliyoruz. Yine aynı şekilde actions için de bu geçerli. Backend'deki authentication check de böyle çalışıyor. Bu kadar basit çalışıyor yani. Logout için zaten bir tane WASP'ın kendi tahsil ettiği bir logout fonksiyonu var. Bunu istediğiniz bir yerdeki tuşunuza atamanız yeterli. Logout tuşuna tıkladığınız zaman uygulamadan çıkmış oluyor. Bu da uygulamamızın son hali olarak görebiliriz. Evet, burada gördüğünüz gibi bu kodun size verdiği sonuç bu. Veri tabanına task'lere ekleyip tıklayıp create task deyip uygulamayı tool'u oluşturabiliyorsunuz. Şu altta gördüğünüz saatleri de dependency management için örnek olarak girdik ama çok uzatmamak adına bu dokümandaki tutorial'ı birebir ilerletmedim. Arada eklemeler, çıkarmalar var. Yine merak ederseniz detaylarını dokümanı da zaten paylaşmış olacağım. Hatta şurada linkleri de paylaşıyorum. Bir Discord kanalı var WASP'ın. Şu anda beta olarak ilerliyor. Bunu Telegram kanalında bunların hepsini paylaşacağım. Bir e-bülten listesi var. Dokümanları var ve Visual Studio Code üzerinde de bir extension'ı bulunuyor. WASP yazabilmeniz için.
diyorum. Hızlıca Wasp'la yazılmış gerçek bir uygulama örneği göstereyim ve bitirmiş olalım diyorum. Bu bizim gördüğünüz gibi şunu kapatıyorum. Serici de kapatıyorum. Bir Wasp'la yazılmış bir uygulama. Uygulama sadece basit bir nedir? Hacker News klonu. Basitçe versiyonu ayarlıyorsunuz. Uygulamanızın başlığı, kullanacağınız veri tabanı sistemi. Eğer veri tabanı sistemi ayarlamazsanız default olarak SQLite kullanıyor. Tutorial'da SQLite kullanılıyor. Ama direkt PostgreSQL ayarını verdiğiniz zaman environment ayarından gidip PostgreSQL ile bağlanıyor. Localhost'a bağlanıyor. Bununla alakalı şöyle güzel bir şey var. Wasp'ı indirdiğiniz zaman şöyle hızlıca göstereyim. Wasp'ı indirdiğiniz zaman Wasp'ın içerisinde db diye bir komut var. Bunu start dediğinizde sizin için Wasp uygulamanızın kullandığı PostgreSQL, MySQL, SQLite neyse o veri tabanını ayağa kaldırıyor. Yani sizin ekstra bir PostgreSQL yüklemeniz veya bir Docker üzerinde PostgreSQL çalıştırmanıza gerek kalmıyor diyebilirim. Tamam. Burada da neydi proje? Unix. Wasp'ın diğer komutları da hızlıca bakmak gerekirse Wasp New diyerek uygulamayı oluşturuyorsunuz. Wasp PLS diyerek bir language server çalıştırabiliyorsunuz. Win kullanıyorsanız ya da Emacs kullanıyorsanız işinize yarayacağı için. Bash compilation için compilation çalıştırıp bunu direkt Bash profile dosyanıza inject edebilirsiniz. Ve diğer zaten açıklamalar şeklinde yazıyor. Hızlıca Wasp start diyelim ve uygulamamız ayağa kalkmış olsun. Gördüğünüz gibi uygulamayı build ediyor ve böyle bir şekilde demo amaçlı yapılmış bir uygulamayı ayağa kaldırmış oluyor. Bunun stillendirmesi falan yok tabii ama gördüğünüz gibi bu sayfayı yapmadığım için girişten sonra buraya ayarlandığı için boş geliyor ama tabii gördüğünüz gibi login oluyorum, logout oluyorum, işte bir şeyler ekleyebiliyorum, formu oluşturabiliyorum. Bunun da kodu tamamen Wasp üzerinden ayarlanıyor. PostgreSQL üzerine kaydediliyor. Ben burada şu anda mesela external out entity diye bir keyword var. Bu keyword'ü kullanma sebebim GitHub, Google gibi ekstra login seçeneklerini aktif etmekte. Henüz aktif etmedim. Gördüğünüz gibi burada giriş başarılıysa nereye yönlendireyim? Profil sayfasına yönlendir demiş. Bunu değiştirip ana sayfa yaparsak direkt ana sayfaya gelmiş olacak. E-posta gönderimleri için örneğin sistem içerisinde e-posta göndermek için bazı fonksiyonlar var. Bunlar için de halihazırda ayarlı provider'lar bulunuyor. Siz bu provider'ların ayarını yine environment dosyasında yapabiliyorsunuz. Bunlar fake tokenlar olduğu için şu anda çok sıkıntı yok. Environment dosyası içerisinde bunları ayarlayabiliyorsunuz. Otomatik ayarları oradan çekiyor. Hızlıca devam edersek root ana sayfayı ayarlıyor. Şu sayfayı main page'e gönder. Main page'in budur. Komponentin budur şeklinde bütün sayfaların önce ayarlıyorsunuz. Sonra entity'lerinizi ayarlıyorsunuz. İşte user entity'm budur, comment'im budur, post entity'm budur vesairem budur şeklinde. Daha sonra da kısa kısa query'lerinizi tanımlıyorsunuz burada. Get feed dediğimde post entity'sini işte queries.js içerisinde get feed fonksiyonunu yükle. Parametre olarak da post entity'sini ver. Şunu yükle, şunu ver, şunu ver, bunu ver, bunu ver şeklinde. Birden fazla entity verebiliyorsunuz. Relation varsa iki entity arasında. Ve bunlarda hızlıca bakarsak SRC içerisinde server kısmında actions ve queries diye iki tane dosya var. Actions kısmında basitçe bir fonksiyon içerisinde şunları dön, şunları yap, bunları yap şeklinde Prisma'nın anlayacağı dilden fonksiyonlar. Yine aynı şekilde actions kısmında da upload yap, upload yaparken şunlara dikkat et vesaire şeklinde. Yine JavaScript'te yazdığımız düz fonksiyonlar ve client kısmında da yine basit bizim React komponentlerimiz var. Bu React komponentlerini birleştiriyor. Formları birleştiriyor. Login logout'lar da yine aynı şekilde basit Wasp'ın kendi login logout formlarını alıp üzerine giydirme yaptığımız sistem bir yapı. Wasp'ın kısaca bize sağladığı şey bizim detay işlerle uğraşmamızı engelleyip sadece sonuca odaklı hareket etmemizi sağlıyor. Yani biz şu tablodan şu veri tabanına çekeceğiz. Varsa şu manipülasyonu yapacağız. Tablo yapımız bu. Bunlar da komponentler, frontendlerimiz. Backend'de ekstra gerekirse şunları yapacağız diye ayarlıyoruz. Ve geri kalan login, logout, işte security, endpoint configuration her şeyi bir web uygulamasının, modern web uygulamasının gerektirdiği her şeyi ki yakında API ile alakalı güncellemeler de geliyor. Yani yazdığınız uygulamanın direkt ayrıca API'sini de çıkartabilecek, Swagger dokümanlarını çıkartabilecek gibi çok çok güzel özellikleri geliyor. Şu anda 0.10 sürümünde bayağı beta yani. Ve Haskell'le geliştiriliyor bu dil. Yani şimdilik aklıma gelenler bu kadar diyeyim. React ile Node.js'i birleştirip
size çok bir şekilde ilerlemenizi sağlayacak şekilde bir uygulama geliştirme şansı veriyor diyorum ve ekranımı durduruyorum. Bana sabrettiğiniz için çok teşekkürler diyorum. Kaydı durduruyorum.